Bir yıl hayatınızı buna nasıl değiştirirsiniz? Hadi görelim. Herkese merhabalar, ben Özkan Uzun. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir ara sizlerden uzak kaldım. Hatırlarsanız ilk videomda hayatta bazen yapmak istemediğimiz ama yapmak zorunda kalabileceğimiz durumlar olabileceğinden bahsetmiştim. Ben de böyle bir durum yaşadım. Hayatımı devam ettirebilmek için yapmam gerekenler vardı. O yüzden sizlerden biraz uzak kaldım. Ama şimdi buradayım. Son zamanlarda kendimi kaybolmuş hissettim. Bir an önce kendimi bulmam ve yoluma devam etmem gerekiyordu. Bu arada kaybolmuşluk hissi gerçekten dünyanın en kötü hissiymiş, onu anladım. Bunun için bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak bir yolculuğa çıktım. Ama tabii ki ilk başta zihinsel olarak yolculuğa çıkmak daha mantıklıydı benim için. Kendi iç dünyamı sizlerle paylaşmak ve benim gibi hissedenler varsa birlikte bunun çözüm bulmak için kişisel gelişim serisi yapmaya karar verdim. Bu yolculukta kendi zihnimdekileri size ve kendime aktarıp hayatıma entegre edesiye kadar devam edeceğim. Büyük ihtimalle ömrümün sonuna kadar devam edecek bu yolculuk ama en azından şu an bir 6-7 video serisi haline getirip hissettiklerimi size aktarmak istedim. O zaman konuya bir film alıntısıyla başlayalım. Herkesin cehennemi farklıdır. Sadece alev ve acıdan oluşmaz. Asıl cehennem yolunda gitmeyen hayatındır der Aşkın Gücü'nde Robbie Williams. Bu yılbaşı alemle vakit geçirirken zamanın ne kadar değerli olduğunu anladım. İster istemez bu sene mutlu muyum değil miyim onu düşünmeye başladım. Neleri severek yaptım, neleri kötü yaptım, neleri iyi yaptım. Pişmanlıklarım ya da beni mutlu eden şeyler nelerdi? Ve en önemlisi hayatımın gittiği yeri gerçekten seviyor muyum? Düşündüğümde evet seviyorum. Ama burada olabilmek çok fazla çaba ve emek gerektirdi. Çoğu kez de mutlu olmadığım bir kişi haline bürünmek zorunda kaldım. Yeni yıla girerken derin pişmanlıklar yaşadım. Gerçekten düzeltmek istediğim hatalar da yaptım. Bazı kötü alışkanlıklar kazandım. Bunun yanına bazı yeni alışkanlıklar kazanmak istedim. Ama sorun şu ki her yıl aynı döngüdeymişim gibi hissettim. Genelde her yıl yeni kararlar alıp kısa süreli değişimler yaşamaya çalıştım. Ama hiçbir hayatımda kalıcı etkiler yaratmadı. Mutlu olmak için sarf ettiğim çabalar genellikle mutsuzlukla bitti hep. Bunun nedenini düşündüğümde şöyle bir sonuca vardım. Nereden başlayacağımı ve nasıl kalıcı hale getireceğimi bilmiyordum. Günlerce araştırdım, okudum, içerikleri izledim. Bunların sonucunda iki farklı kanıya vardım. Durumu kalıcı hale getirmenin iki yolu vardı. Birincisi güçlü bir irade. İkincisi sağlam bir strateji. İlkini ise ben sağlayamam çünkü bu kişinin kendi karakteriyle alakalıdır. Ama nasıl bir stratejiyle ilerleyebileceğinizi sizlerle paylaşabilirim. Bu durumu kalıcı hale getirmeniz için biraz sonra size anlatacağım şeyler tam da bunu yapmanızı sağlayacak. O zaman hadi devam edelim. 1. Durmak. Evet, şaşırdınız değil mi? İlk başta şunu yapın bunu yapın gibi motivasyonel cümleler kuracağımı zannettiniz sanırım. Ama ilk yapmamız gereken şey gerçekten durmak. Düşünün. Hepimizin hayatında genelde değiştirmek istediğimiz şeyler vardır. Fiziksel durumumuz, zihinsel aktivitelerimiz, maddi kazanım yollarımız, eğitim hayatımız, farklı yerlerde yaşama düşüncelerimiz, aileyle ilgili olan sorunları düzeltme vesaire vesaire gibi. Bunlar değişim motivasyonu, hayatta kalma içgüdülerimize dayalı hissettiklerimizdir. Hepsi güzel şeyler ama aynı zamanda bunlar zihnimizi de yiyip bitirir. Çünkü zihnimizin içi allak bullak olur. Düzeltmemiz gereken o kadar fazla seçenek var ki hangisine yoğunlaşacağımızı bilemiyoruz. Hiç düşündünüz mü? Hayatınızda değiştirecek kararlar genelde neden duş aldığımız zaman aklımıza gelir mesela? Ya da en yaratıcı fikirler neden duş alırken aklımıza gelir? Sebebi sizce ne olabilir? Tabii ki durmak. Çünkü öyle alıştık ki durmamaya. Arabayla 2 dakikalık bir mesafeye gittiğimiz zaman bile bir müzik açarız ya da İşte 5 dakika bir tuvalete girdiğimizde bile elimizde telefon olur. Ama duş alırken sosyalleşmek için icat edilmiş iletişim araçlarından uzak kalmamız gerekir. Çünkü neden? Telefonu satamazsın. Herkes hayatında bugünü ve dünü düşünsün. En son ne zaman kitap okumadan, araştırmadan ya da sosyal medyada boş boş dolaşmadan, sırf insanlarla görüşmek için görüşmeden ne zaman durabilmişiz? Evet duyabiliyorum. Genellikle cevap hiç oluyor. O yüzden ilk yapmamız gereken birinci şey durmak. İlk yapmamız gereken şeyi yaptık, durduk. Şimdi sırada zihnimizi dolduran onca seçenekten birini seçmek var. Serdar Kuzuloğlu bir söyleşisinde şu cümleleri sarf etmişti. Eğer aynı anda 2 tavşanı kovalarsanız ikisi birden kaçar. O yüzden bir tanesine odaklanmanız gerekir. Yakalayabileceğiniz tavşanla başlayın işe. Sonra karnınızı doyurun, güçlenin. Sonrasında ikinci tavşana niyetlenin. Biz böyle yüzlerce tavşanın şeyine girmiş, bir ona bir buna, bir ona bir buna koşanlar gibiyiz. Bunun farklı bir örneğini şöyle verebiliriz. Mesela hayvan belgeselleri çoğumuz izliyoruzdur. Aslan belgesellerine dikkat ederseniz bir tane aslan belki 10 tane antilopu tek başına
devirebilecek güce sahip. Ama hepsi 8-10 kişilik gruplarla birleşip bir tanesini avlıyorlar. Bunun sebebi başarılı olma ihtimallerini arttırmak. Eğer onca seçenekten hepsine birden yönelmeye çalışırsa başarılı olamazsın. O yüzden seçeneklerinden bir tanesine yönelmen gerekiyor. Zamanla seçtiğimiz bu seçeneği çoğaltacağız. Çünkü tek bir şey 24 saatin tamamını doldurmaya yetmiyor. O yüzden bize bir seçenek haricinde ayırabileceğimiz zaman da kalıyor. Ama belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve şu an önümüzü görebilmek için ikinci yapmamız gereken şey, daha doğru ilerleyebilmek için bir tanesini seçmemiz gerekiyor. O yüzden üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Bunu seçerken yapmamız gereken en önemli şey ayrıntılı ve spesifik olması. Kendimize ilk şu soruyu soralım. Bundan 5 yıl sonra nasıl bir yerde olmak istiyorum? Siz bu soruyu cevaplarken önce ben kendim için bu soruyu cevaplayayım. Bundan 5 yıl sonra nasıl bir yerde olmak istiyorum? Kendimi lüks evlerin içinde... Günümüzde sosyal medya çok değerli, benim için de çok değerli. Çünkü işte Instagram sayfalarım sayesinde görmüştüm. O yüzden farklı platformlardan milyonlarca kitleye sahip olup mesela dünyayı gezmek istiyorum. Ben kendimi 5 yıl sonra böyle bir noktada hayal ediyorum. Şimdi seçeneklerimin arasında çok iyi bir fiziğe sahip olup aynı zamanda dünyayı dolaşıp aynı zamanda sosyal medyada binlerce, on binlerce, milyonlarca takipçiye sahip olup aynı zamanda çok iyi bir fotoğrafçı olup böyle bir hayat sürmek istiyorum. Ama dediğim gibi bunlardan bir tanesini seçmek istiyorsam ilk seçeceğim şey kesinlikle çok iyi bir fiziğe sahip olmak olacak. O yüzden ben bu 4-5 seçeneklerimden ilkini seçtim. Şimdi seçimimi yaptım. Onca seçeneğin arasında seçimimi yaptım. Şimdi bununla alakalı her gün yapılabilir ve düzenli bir alışkanlık oluşturacağım. Mesela sporu seçtim. Örnek veriyorum. Her gün günde 5 dakika bile olsa spor salonunda spor yapacağım. Yani spesifik olması. Hani nerede, ne zaman, ne kadar minimum süre. İşte spor salonunda ya da evdeki salonda ya da işte şu kadar dakika gibi ayrıntılı ve spesifik bir şekilde yapacağım alışkanlıkları belirliyorum. Bu hedefin ayrıntılı ve spesifik olması bizi hayal ettiğimiz noktaya 5 yıldansa belki 1 yıl ya da 2 yıl içerisinde elde etmemize sağlayacak. Çünkü bir şeyi 5 yılla 2 yıl arasında elde etmekte bence büyük bir fark var. 3 kocaman yıl sana kalmış oluyor. Yani kısaca bu ayrıntıları ayırma yöntemi hedefimize daha çabuk ulaşmamıza yardımcı olacak. Süreci devam ettirmek. Şimdi hedefimizi belirledik, seçeneğimizi seçtik. Bundan sonraki en önemli şey süreci devam ettirmek olacak. Çünkü hedefe ulaştıktan sonra tekrar bir hedef bulacağız. O yüzden aslında hedefi yaşıyormuş gibi hissetmeyeceğiz hiçbir zaman. Ama hayatımızı değiştirecek asıl önemli olan şey sürecin kendisine sadık olmak olacak. Ne dediğimi anlıyor musun? Kısaca sürece aşık olmayı öğrenmeliyiz. Çünkü sürecin çoğu memnuniyeti de getirir. Spor salonuna gitme alışkanlığı elde ettiğinde iyi hissetmenin sebebi budur. Spor salonuna gitmek iyidir ve iyi şeyler yapmaya başladığında gurur duyulabilecek bir insan olursun. Kısaca spor salonuna gittiğinde gurur duyduğun bir kimliğe bürünürsün. Hayatını değiştirmeye adadığın sürecin bir parçası yaparsın. Kendinin daha özgür bir versiyonu oluyorsun. Kendi planını, kendi seçimlerini ve kendi doğrularına göre hareket ediyorsun. Hayatta herkes olmak istediği yere o süreçten zevk alarak, mutlu olarak ilerlemek ister. Ama bir gerçek var ki süreci devam ettirmek genellikle acılarla dolu olur. Çünkü daha önce yapmadığımız süreklilik faktörünü devreye sokuyoruz burada. Daha önce karşılaşmadığımız disiplini hayatımıza entegre ediyoruz. Burada bir örnek verecek olursak, uluslararası klasik vücut şampiyonu Chris Bumstead'ın bir konuşmasını koyacağım şimdi. Hemen onu izleyelim. Like 4 weeks ago, I was in the bathroom crying, honestly sobbing with my girlfriend. Just like, felt like a lot was getting to me, it was a lot of pressure. Felt like things were just kind of hard and tough and I wanted to just quit, to be honest. I felt like I'd lost a lot of faith in myself and it was getting really hard to just push through. And I didn't quit, obviously we're here today, but... Burada sizlere kısaca sürecin nasıl bir şeye dönüşebileceğini göstermek istemiştim. Şimdi dördüncüye geçiyoruz. 4. Kendini zorlamak. Bir adım daha atamayacak kadar yorulduğumda şu videoyu izlerim. Tired, 14 days, 13 days, whatever the hell it is, don't mean nothing. Tired is only in the mind. You tell yourself you're tired, you're gonna be tired. I don't get tired. Ayrıca bu konuya değinmişken aklıma David Hume'un şu sözü gelir. Eğer burada durup daha ileri gidemeyeceksek niçin bu noktaya kadar geldik? Bu konudaki gerçek şudur.
kendini zorlamanın gerçekten iyi bir şey olduğudur. Hayatta değerli olan hemen hemen her şey fedakarlık gerektirir. Çoğu zaman çalışmak yerine Netflix'te dizi izlemek isteyeceksin. Dizi izlerken sağlıklı bir şeyler yemek yerine abur cubur atıştıracaksın. Çoğu zaman spor salonuna gitmek istemeyeceksin. Kitap okumak istemeyeceksin. Yeni bildir öğrenmek istemeyeceksin. Ama unutma, hayattaki bir şeyin değerini onu yapmadan önce bilemezsin. Zihnin sana hayır, bugün spora gitmemeliyim ya da bugün yeterince çalıştım, kitap okumayı yarına bırakmalıyım diyen tarafımız her zaman olacak. Bu durumlarda kendine şu soruyu sormalısın. Gelecekte hayalini kurduğun Özkan olsa şu an ne yapardı? Bu soruyu sorduğunda zaten yapman gerekeni biliyor ve kendini zorlamaya devam ediyorsun. Bu yaz yaklaşık 4 ay kadar çok fazla çalıştım. Sabah 8, gece 1 geliyorum, çekimlere gidiyorum. Evde uyumaya bile vaktim yok. Günde 18 saat, 17 saat, bazen 20 saat çalıştığım oluyordu. Ama aynı zamanda şöyle hissettim. Hayatımı daha önce hiç bu kadar yaşamış hissetmemiştim. Çünkü ben bunları yaparken önüme koyduğum bir hedef vardı. Benim bu kadar yoğun çalışmam lazım ki işte kazandığım parayla şunları yapmalıyım ya da ben bunları yapayım ki işte buradan gelecek olan nakitle işte şunları değerlendireyim vesaire vesaire. Ama ben bu kadar yoğun çalışırken sadece nakitsel olarak kendimi geliştirmiyordum. Mesela çekimlerde olan boşluklarda örnek veriyorum, işte bir düğün çekiyorsun, kuaför genelde 4-5 saat sürüyor ve nereden baksan 3 saati boş geçiyor. Bu tarz boşluklarda işte elime kitap alıp okumak istediğim şeyleri okuyordum ve günde 200 sayfa, 220 sayfa, yani bir kitap bitirdiğim çok oldu. Ve hayatımda hiçbir zaman bu kadar kendimi yaşamış hissetmemiştim. O yüzden hani kendini zorlamanın gerçekten çok iyi bir şey olduğunu, yaşamın gerçekten böyle bir şey olduğunu o zaman hissettim. Sonuçta kendimi zorlamasaydım karşılığını alamazdım. Ve son olarak süreçleri eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bunu yapmanızın yolu kendi tarafınızda olduğunuzu bilmek. Ne demek yani bu? Mesela ben bir YouTube videosu hazırlamak için yıllarca bekledim gerçekten. İşte hayal ettim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Kalite şöyle olması lazım, şöyle bilgili olmam lazım, montajda şu kadar iyi olmam lazım vesaire vesaire gibi. Yapmadığım her gün aslında acı çekiyordum. Çünkü ortaya ürün çıkaramadığım için kendimi böyle hissediyordum. Sonra bunları neden yapmadığımı düşündüğümde ortaya tek bir cevap çıkıyordu. Koskocaman bir bahane yığını. Ben de o bahaneleri ortadan kaldırmaya odaklandım. Mesela çalışırken telefon çok ilgimi dağıtıyordu. Herhangi bir bildirim geldiği zaman sosyal medyaya girip işte story izliyordum. İşte Twitter'da gündemi takip ediyordum. Bunları yaparken gerçekten kendimi mutsuz hissediyordum. Şöyle bir yol izlemeye karar verdim. Önce telefonu uçak moduna alıp çalışma odama koyuyorum. Sonra her telefona bakmak istediğimde kalkıp bir bardak su doldurup balkona çıkıp telefonda vakit geçireceğim süre kadar dışarıyı izliyorum. Ve bu süre normalde telefonu eline aldığımda 15-20 dakika olacakken böylelikle 1-2 dakika indirgiyordum. Ve tekrar işimin başına dönüyordum. Ya da kitap okumak. Kitap okumaya bayılırım ama bazen zamanım olmuyor. İşte okuyamıyorum. Yani kendime yattığım bahanelerce zamanım olmuyor. Bunun yerine mesela sesli kitap okumayı tercih ediyorum. Aynı zamanda zamandan da tasarruf etmiş oluyorum. Ya da başka bir örnekle, mesela sabah kalktığınızda kahvenizden bir yudum almadan işe başlamayacağım gibi ritüellere sadık kalırsanız işe başlama süreci için heyecanlanmaya başlarsınız. Ve süreci kendiniz için iyileştirirsiniz. Kendiniz için çalıştırırsınız kısaca. Sıcak kahvenizden yudumlarken arkanızdan gelecekleri bilerek heyecan içerisinde ritüellere bağlı kalırsınız. Yani işin özü bu. Unutmayın, eğer sürecin kendisi heyecanla beklediğiniz bir şeye dönüştürürseniz sürece uzun süre bağlı kalıp bundan keyif alarak her anın tadını çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda hayallerinize doğru koşarak adım atarsınız. Sonuç olarak hayatımızı bir yılda büyük ölçekte değiştirmek istiyorsak eğer durup düşünelim, seçelim, alışkanlıklar edinelim ve kendimizi zorlayalım. Bu temellere bağlı kalarak ilerlersek ve bunlardan zevk alırsak hayal ettiklerimizi çok daha kısa sürede elde ederiz. Bu alışkanlıkların güzel yanı hepsini birlikte birleştiriyor olabilme ihtimalimiz. Bu hafta yeni bir şey seçeriz, zamanla onu tamamlarız, bir ay sonra yeni bir tanesini ekleriz. 5 ay sonra bir tanesini ekleriz. Ve yıl sonuna baktığınızda ne kadar çok şey yaptığınızı ve hayatı ne kadar anlamlı ve dolu geçirdiğimizi görmüş olacağız. Bu stratejiyi her yıl, her ay, her gün yaptığınızda bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra nasıl bir konumda olabileceğinizi bir düşünün. Şimdi burada videoyu durduruyoruz. Şimdi sizden belirlediğiniz şeyi yorumlara yazmanızı isteyeceğim. Çünkü belki başkalarının fikirleri, başkalarının seçtiği şey bize ilham kaynağı olabilir. Yazdınız mı? Tamamdır, o zaman devam ediyorum. Unutma, eğer bunları yapmazsan bundan bir yıl sonra da olduğun yerde olacaksın yine. Evet, çok uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yani yaklaşık bir yıl geçmiş, 11 ay, 12 ay falan geçti.
Burada olmayı ve sizlerle konuşmayı çok özledim. En azından zihnimin içindekileri aktarmak, paylaşmak, 5 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa, 10.000 kişi de olsa bunları paylaşmak gerçekten beni mutlu etti. Bu ilk videomu yaparken inanılmaz heyecanlıydım. Çünkü bunu sadece bir video ile sınırlandırmayacağım. Bu belki ömrümün sonuna kadar benim için devam edecek olan bir yolculuk. Bunu videonun başına bahsetmiştim sizlerden. Hepinizi çok özlemişim. Şimdi birazcık da olsa özlemeyi giderdiğim için mutluyum gerçekten. Eğer bu videoyu beğendiysen, sana bir şeyler kattığına gerçekten inanıyorsan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Böylelikle bana destek olmuş olursun ve daha çok içerik çıkarmama yardımcı olmuş olursun. Önümüzdeki hafta pazar görüşmek üzere. Hoşça kalın.